Genelde tıbbi bir teşhisten bahsettiğimizde hepimizin kafasında o rahatlatıcı, net bir kesinlik beklentisi vardır. Hani tıpkı mühendislikte olduğu gibi. Diyelim ki kolunu kırdın, Hı hı. Evet. röntgene bakarsın, o pürüzlü beyaz çizgiyi ekranda görürsün. Doktor da parmağıyla işaret eder ve işte tam şurada, sorun bu der. Kırık ya da değil, oldukça net, siyah ve beyaz. Yani insan o netliği arıyor tabii. Kesinlikle. Biz de bu netliği severiz zaten. Çünkü bir şeylerin gözle görülür olması, böyle etiketlenebilmesi insana inanılmaz bir kontrol hissi verir. O kontrol hissi de aslında dünyayı başa çıkılabilir kılar. Hani sorunun adını koyarsan çözümünü de bulabileceğine inanırsın. Ama işte insan zihninin, travmaların ve o karmaşık içsel kırılmaların olduğu bir alana girdiğinde o röntgen makinesi aniden işlevsiz kalıveriyor. Aynen öyle. Baktığın o teşhis manzarası, sınırlara birbirine karışmış, fazlasıyla bulanık bir sular bütününe dönüşüyor. Yani orada net çizgiler falan yoktur. Sadece yankılar, suskunluklar ve bastırılmış öfkeler vardır. İşte bugün seninle tam da bu bulanık sulara dalıyoruz. Önümüzde duran o muazzam kaynak metinlerin, yani Orhan Pamuk'un Sessiz Ev romanından aldığımız o çarpıcı kesitlerin içine doğru derinlemesine bir yolculuğa çıkacağız. Çok heyecanlı bir metin gerçekten. Değil mi? Amacımız sadece elimizdeki bu sayfaların özetini geçmek falan değil. O hikayenin en alt katmanlarına inmek, karakterlerin zihinlerindeki o görünmez kırıkların röntgenini senin için çekmek aslında. Kaynak metnimiz bizi İstanbul'un hemen dibinde, deniz kenarında eski ve büyük bir evin bulunduğu Cennethisar'a götürüyor. Evet, Cennethisar. Bu ev ve çevresi sanki bambaşka gezegenlere hapsolmuş ama fiziksel olarak aynı havayı soluyan insanların bir kesişim noktası gibi. Bir yanda evin emektar cüce hizmetçisi Recep, diğer yanda üst kattaki odasında yatağa bağımlı halde geçmişiyle bitmek bilmeyen bir hesaplaşma içinde olan 90 yaşındaki huysuz büyükanne Fatma. Ve dışarıda da Hasan var tabii. Aynen öyle. O kalın duvarların hemen dışında, sokaklarda kendine bir kimlik, böyle bir aidiyet arayan lise terk genç Hasan. Bu çoklu bakış açısı bize sadece sıradan bir aileyi veya kasabayı anlatmıyor. İnsanın o derin yalnızlığını, bir yere ait olma arzusunu ve bu arayışın bizi nasıl içeriden çürütebileceğini gösteriyor. Tamam, hadi bunu biraz açalım istersen. Harika olur. Recep ile başlayalım. Evi çekip çeviren, yemekleri yapan, o ama aslında evin içinde tamamen görünmez biri. Görünmezlik burada çok kritik bir kelime bence. Yani metin bize Recep'in o akşam rutinini verirken onun dış dünyayla ve ev ailesiyle kurduğu o tek taraflı acı verici ilişkiyi de masaya yatırıyor. Recep o akşam Fatma Hanım'a özenle böyle fırında patlıcan falan hazırlamış. Hı hı. Ancak Fatma Hanım yemeği beğenmiyor, tuzu bahane edip tabağa itiyor ve meyve istiyor. Recep ona şeftali götürdüğünde ise olay bambaşka bir boyuta taşınıyor birden. Ne oluyor orada tam olarak? Ya Fatma Hanım, şeftalilerin çürük olduğunu, ağaç diplerinden toplandığını iddia ederek onu acımasızca azarlamaya başlıyor. Recep onların çürük olmadığını, gayet olgun şeftalileri olduğunu, hatta artık o çevrede şeftali ağacı bile kalmadığını falan söylemeye çabalıyor ama sesi duyulmuyor. Yani dinleyen yok onu. Kesinlikle. Karşısında onu dinleyen, onun gerçekliğini kabul eden biri yok o odada. Aslında Recep'in bütün varoluşu o evde bir yankı bulamamak üzerine kurulu diyebiliriz. Fatma Hanım'ın azarlarını sineye çekip onu zor zor böyle merdivenlerde basamak basamak dinlendirerek yukarı çıkarıyor. Sonrasında ise Recep'in o boğucu ev hayatından sokağa, tırnak içinde söylüyorum gerçek dünyaya kaçışını görüyoruz. Bir nefes alma çabası aslında. Evet evet, sokağa çıkıyor çünkü hepimizin zaman zaman yaptığı gibi sadece temiz hava almak, iki çift laf etmek, kendi varlığını bir başkasının gözünde onaylatmak istiyor. Balkonlarda mangal yapan, televizyon izleyen normal aileleri falan görüyor ve kış gelince bu sokakların ne kadar ıssızlaşacağını düşünüp ürperiyor. Sonra bir kahvehaneye giriyor, istediği tek şey "Nasılsın Recep?" diyecek bir dost yüzü bulmak. Çok insani bir ihtiyaç. Öyle ama o kahvehanedeki iki gencin varlığı Recep'in sokağa çıkma cesaretini bir anda tam bir kabusa çeviriyor. O kahvehane sahnesi, psikolojik şiddetin sessizce nasıl inşa edildiğini gösteren çok ama çok sarsıcı bir an.
Recep kahvede bir tanıdığının Nevzat'ın yanına ilişiyor. İletişim kurmaya çabalıyor ama tamamen yok sayılıyor orada. İnanılmaz sinir bozucu. Derken o iki gencin ellerindeki gazeteye bakıp kendisine doğru sinsi sinsi güldüklerini fark ediyor Recep. İşte o an Recep'in içini çok tanıdık, çok eski bir korku kaplıyor. Çünkü geçmişte de gazetelerde cücelerle veya tuhaf fiziksel durumlarla ilgili resimler çıkmış ve insanlar hep onu hedef alarak alay etmişler onunla. Travma tetikleniyor yani. Aynen öyle. Bedeni terlemeye başlıyor, nefesi daralıyor falan, o panik haliyle dayanamayıp kahveci Cemil'den o gazeteyi alıyor. Ve o gazetede okuduğu haber her şeyi darmadağın ediyor işte. Haberin başlığı Üsküdar'da Cüceler Evi. Bayağı tarihsel bir araştırmaya dayanıyor haber. Evet, ilginç bir detay o. Yazıda Osmanlı döneminde 1. Ahmet'in annesi Handan Sultan'ın sarardaki cüceleri için Üsküdar'da özel bir ev yaptırdığı anlatılıyor. Her şey kapılar, pencereler, merdivenler tamamen cücelere göre tasarlanmış. Normal boyutta bir insanın ancak 2 büklüm girip çıkabileceği mimari bir tuhaflık yani. Enteresan gerçekten. Ve bu evin 1642'deki Büyük Üsküdar yangınında içindekilerle birlikte yok olup gittiği falan söyleniyor. Haberi okurken Recep'in kanı beynine sıçrıyor tabii. Sanki kendi hayatınızın başrolü olduğunuzu sanırken aniden herkesin sizinle alay ettiği, kurallarını bilmediğiniz bir oyunun içinde sadece bir figüran olduğunuzu fark etmek gibi bir şey bu. Burada büyüleyici olan şey şu aslında, Recep'in o anki acısının kökenine inmek lazım. Onu kahreden şey sadece fiziksel olarak bir cüce olması veya o tarihi haberin varlığı falan değil. Onu asıl yıkan şey karşısındaki o gençlerin 55 yaşına gelmiş, hayatı boyunca çalışmış, yorulmuş bir adamla sırf bedeni farklı diye bu kadar kolay, bu kadar empati yoksunu bir şekilde alay edebilmeleri. Evet, çok acımasızca. Bu metin bize toplumun ötekileştirdiği insanlara karşı ne kadar sağır ve acımasız olabileceğini resmen yüzümüze çarpıyor. Recep, insanların o alaycı fısıltılarından, bakışlarından kaçmak için kendini çaresizce bir sinema salonuna atıyor sonra. Evet, o sinema salonu tam bir psikolojik sığınak onun için. Perdede Cennette Buluşalım adlı eski bir Yeşilçam filmi oynuyor. Edison var, Hülya Koçyiğit var. Mantık hatalarıyla dolu böyle kurgusu dökülen bir film aslında. Kız şarkıcı oluyor, adam hapse giriyor, kız başkasıyla evleniyor ama çocukları olmuyor falan. Sonunda kötü adam cezasını buluyor ve Edison hapisten kaçıp kızı kurtarıyor. Klasik Yeşilçam kurgusu. Aynen. Burada durup şunu sormak lazım ama. Recep neden bu kadar kopuk, bu kadar yapay bir kurgunun içinde teselli buluyor sence? Neden sence? Çünkü dışarısı öngörülemez bir kaos. Dışarıdaki o kahvehanede ne zaman alay konusu olacağını, nereden darbe yiyeceğini bilmiyor ki. Ama o sinema perdesinde her şey tahmin edilebilir. İyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor ve her şeyin sonunda o yapay, tatlıya bağlanmış düzen sağlanıyor. Recep kendi hayatında bulamadığı adaleti ve o kontrol hissini o filmin ucuz kurgusunda arıyor aslında. Kendi gerçeğinden o kadar yaralı ki en ufak bir sahte düzen hissi bile ona ilaç gibi geliyor. Ya bu çok güçlü bir okuma gerçekten. Zaten o sinemadan çıkıp gece yarısı eve döndüğünde de gerçeklikle tekrar yüzleşiyor Recep. Üst kata çıktığında efendisi Fatma Hanım'ın ona ilk sorduğu şey "Kapıları kilitledin mi?" oluyor. Nasılsın demek yok, günün nasıl geçti demek yok. Recep bir insan değil onun gözünde. O evin kapılarını kilitleyen bir mekanizma sadece. Çok soğuk bir ilişki. Öyle. Kapılar kilitlendiğinde ise dış dünyanın o yargılayıcı bakışları dışarıda kalıyor belki ama evin içinde çok daha ağır, bambaşka bir hapis hayatı başlıyor. Çünkü fiziksel yalıtılmışlıktan çıkıp Fatma Hanım'ın zihnine, o psikolojik ve zamansal yalıtılmışlığa geçiyoruz. Kesinlikle. Fatma Hanım'ın dünyası tamamen o yatak, o loş oda ve nesnelerle sınırlı. 90 yaşında uykusuzluk çeken, gece boyunca sadece eşyaları izleyen bir kadın. Metin bize onun masadaki yarım dolu su sürahisine, fırçasına takılmış kendi zayıf beyaz saç tellerine nasıl böyle uzun uzun baktığını gösteriyor. Zamanın donduğu anlar. O nesneler onun için zamanın donup kaldığı birer anıt gibi. Sanki içinden şöyle geçiriyor mesela, eğer ben olmazsam, eğer kimse dokunmazsa, bu masa, bu anahtar, bu sürahi binlerce yıl böyle kalır. Bu nesnelerin o sarsılmaz durağanlığı, onun zihninin içindeki bitmek bilmeyen,
gürültülü geçmiş hesaplaşmasıyla devasa bir tezat oluşturuyor bence. Sessizlik, Fatma'nın zihnini sürekli geçmişe, ölmüş kocası Doktor Selahattin'i çekiyor zaten. Zihninde sürekli onunla bitmemiş bir tartışma var. Selahattin'i anlamak, Fatma'nın o odadaki hapsolmuşluğunu anlamak için şart. Evet, kaynak metin bize Selahattin'in profilini çok net çiziyor. İttihatçılarla, özellikle Talat Paşa ile siyasi olarak ters düştüğü için İstanbul'dan sürülmüş, hayal kırıklığına uğramış bir adam. Ve sürgünün acısını da bir ansiklopedi yazarak çıkarmaya çalışıyor. Doğu'nun cehaletini bitireceğine inandığı, dini inançların yerine bilimi ve katı materyalizmi koymayı hedefleyen devasa bir eser yazmaya çalışıyor ama sürekli içki içip başarısız olan bir hayalperest aslında. Tabii burada dinleyicilerimize şunu hemen çok net bir şekilde hatırlatmamız lazım. Tabii, lütfen. Bizim burada Selahattin'in İttihatçılarla kavgası, sürgün edilmesi veya dine karşı ateizmi, bilimi savunan radikal görüşlerinden bahsetmemiz kesinlikle taraf tuttuğumuz anlamına gelmiyor. Bu yalnızca roman karakterinin inançları ve dönemin tarihsel arka planı. Biz sadece kaynak metindeki içeriği aktarıyoruz. Herhangi bir ideolojiyi desteklemiyoruz. Aynen öyle. Bu çok önemli bir nokta. Biz sadece karakterin dünyasını anlamaya çalışıyoruz. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor diye sormak istiyorum sana. Acaba Fatma'nın sessizliği sadece itaatkar bir kadının çaresizliği miydi? Yoksa Selahattin'in o gürültülü idealleri karşısında kullandığı, onu çıldırtan en acımasız silah, pasif-agresif bir kontrol mekanizması mıydı? Ya bu harika bir soru. Metin bunu çok güzel bir anıyla ters çevrilmiş bardak altındaki arı detayıyla birleştiriyor aslında. Fatma bir gün sırf can sıkıntısından masadaki bir arının üzerine cam bardağı kapatıp onu günlerce izliyor. Arı ilk başta çaresizce çırpınıyor, cama çarpıyor, vızıldıyor falan. Sonra pes mi ediyor? Aynen. Sonra kaçamayacağını anlayıp bir köşede öylece beklemeye, ruhunu teslim etmeye başlıyor. Fatma bardağı kaldırdığında bile arı artık uçup gitmiyor. İradesi kırılmış oluyor yani. İşte Fatma'nın sessizliği tam olarak o cam bardak aslında. Fatma o arıyı hapsetmesi gibi kocasının o büyük hedeflerine, o gürültülü isyanını kendi sessizliğiyle o eve hapsediyor. Kendi hayatını dondurma pahasına kocasının da hayatını felç ediyor yani. Bu çok sarsıcı bir dinamik. Evin içindeki bu geçmiş hesaplaşmalardan, bu boğucu savaştan çıkıp dışarıdaki sokaklara döndüğümüzde ise sokağın o tekinsiz, kaotik ve hareketli günümüz dünyasına geçiyoruz. İki farklı kuşak ve iki farklı çaresizlik var burada, Hasan'ın hikayesi. Hasan, evin korunaklı yapısından tamamen uzak, sokaklarda kendine bir yer arayan biri, lise 2'den okulu terk etmiş bir genç, onu arkadaşları Mustafa ve Serdar'la birlikte esnaftan tırnak içinde söylüyorum, milliyetçi gençlik adına zorla bağış, daha doğrusu bilet parası toplarken buluyoruz. O manav sahnesi çok gergindi mesela. Kesinlikle. Manavı korkutmak için komünistlerin Tuzla'daki eylemlerinden falan bahsediyorlar, cam kırma olaylarını anlatıp adamı köşeye sıkıştırıyorlar. Burada da yine dinleyicimize ufak bir hatırlatma yapalım. Kaynak metinde geçen milliyetçi veya komünist gruplar, duvar yazıları, işte Tuzla faşistlere mezar olacak gibi sloganlar tamamen dönemin atmosferini yansıtan olgular. Biz bunları hiçbir ideolojiyi yüceltmeden veya yermeden sadece metnin tarihsel fonu olarak tamamen tarafsızca aktarıyoruz. Kesinlikle. Yazar bunları sadece Hasan'ın zihnini saran o şiddet sarmalını göstermek için kullanıyor zaten. Çünkü o bilet toplama işi aslında Hasan için tam bir çöküşe dönüşüyor. Berbere girdikleri zaman değil mi? Aynen öyle. Berber dükkanında Hasan böyle sert yapmaya, militan gibi davranmaya çalışırken berber tarafından resmen küçümseniyor. Adam ona tilki lakabını takıyor ve en acısı o davadaşları, yanındaki arkadaşları da bu lakabı gülüyorlar. Hasan o dernekte, o ortamda inanılmaz bir aşağılık kompleksi ve öfke hissediyor. Bütün karizması çiziliyor yani. İşte işler burada gerçekten ilginçleşiyor bence. Sana şunu sormak istiyorum. Sence Hasan'ın bu siyasi gruba katılması gerçekten ideolojik bir inanç meselesi mi? Yoksa sadece lisede sınıfta kalmış yoksul bir gencin kabul görme, önemli biri olma ve o zenginlere, işte o berbere, manava kafa tutma fantazisi mi? Ne dersin? Bunu büyük resimle birleştirirsek,
Metnin bize sunduğu detaylar cevabın kesinlikle ikincisi olduğunu gösteriyor bence. Hasan'ın elindeki o çaldığı şeftaliyi yemesi, yokuşu çıkarken yanından hızla geçen lüks arabalara bakıp zenginlere öfkelenmesi falan, bütün bu detaylar siyasi radikalleşmenin altındaki o derin sosyoekonomik ezilmişliği gösteriyor bize. Hasan ideolojiye falan değil, güce ve aidiyete aç. Kendisine gülenlerden intikam alma arzusu her türlü politik inancın çok daha önünde gidiyor. Hasan'ın sokaklardaki o öfkesinden, yokuşu çıktığı o andan bahsetmişken, bu üç yalıtılmış dünyanın fiziksel olarak çarpıştığı ana geçelim. Yolların kesişmesi ve eve varış anı. O an metnin en can alıcı noktalarından biri bence. Kesinlikle. Hasan o öfkeyle yokuşu çıkarken yanından beyaz bir Anadolu araba geçiyor. Arabanın içindekiler Fatma Hanım'ın torunları, Faruk, Nilgün ve Metin. Hasan'ı görüyorlar ama önce tanıyamıyorlar. Sonra kendi çocukluk oyunu arkadaşları Hasan olduğunu hatırlıyorlar. Camdan ona bakıyorlar. Hasan'ın tepkisi ne oluyor peki? Hasan ise onların o rahat, modern halini gördüğünde lise terk kimliğiyle inanılmaz bir utanç duyuyor. Onlara o ezik haliyle görünmek istemiyor, yüzünü saklamaya çalışıyor. Arabadakiler ise gülüşerek evin kapısına varıyorlar ve onları kapıda kim karşılıyor dersin? Cüce Recep. Yataklarınızı hazırladım hanımefendi sizi bekliyor diyor. Bu da önemli bir soruyu akıllara getiriyor aslında. Bir yanda torunlar var, moderniteyi ve dış dünyayı temsil ediyorlar. Diğer yanda Hasan var, sokaktaki tehlike ve öfke. İçeride Recep var, tamamen dışlanmışlık. Ve yukarıda Fatma var, tarih ve durgunluk. Pamuk'un tüm bu gerilimi, birbirinden kopuk bu hayatları tek bir fiziksel mekana nasıl ustaca yığdığını görüyoruz burada. İnanılmaz bir mimari. Gerçekten öyle. Bugün elimizdeki bu kaynak metne yaptığımız bu odaklanma misyonumuzda gördük ki, metin farklı zihinlerin içine girerek aslında koca bir toplumsal resmi çiziyor bize. Recep o kahvede, Fatma yatağında, Hasan ise o sokaklarda. Herkes aynı kasabada yaşıyor ama hepsi birbirinden inanılmaz derecede izole ve kopuk. Ve işin kötüsü bu kopukluk sadece dış dünyanın baskısıyla değil, karakterlerin kendi kendilerini ördükleri duvarlarla da sağlanıyor. Kendi zırhlarının içinde boğuluyorlar aslında. Çok doğru. İşte tam da bu noktada doğrudan sana, yani dinleyicimize seslenmek istiyorum. Kaynak metinde doğrudan bahsedilmeyen ama bütün bu temaların üzerine inşa edebileceğimiz bir düşünceyle bitirelim. Fatma Hanım, 90 yıllık hayatında masadaki o su sürahisinin veya basit bir saç fırçasının onu nasıl sağ bırakıp binlerce yıl aynı kalabileceğini düşünüyordu. İnsanı ürperten bir düşünce. Öyle. Peki ya sen? Bugün inatla savunduğun kimliğin, öfken veya tıpkı Fatma gibi arkasına saklandığın o sessizlik. Acaba hepsi sen gittikten sonra masada unutulmuş bir fırça kadar anlamsızlaşacak mı? Yoksa bizi var eden şey tam da bağlandığımız bu geçici illüzyonlar mı? Bunu bir düşün. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.